Bir fonksiyonun grafiğini çizebiliyorsanız o fonksiyonu anladığınızı düşünürsünüz, değil mi? Peki ya o grafik bir kağıda sığmazsa? Peki ya fonksiyonunuz düz bir çizgi değil de uzayda kıvrılan bir sarmal olursa? Birinci bölüm başlangıçtı. Burası fonksiyonların üçüncü boyuta geçtiği yer. Mutlak değer fonksiyonu negatifliği reddeder. Her şeyi pozitif tarafa katlar ve o keskin köşe noktası, türevin tanımsız olduğu, fonksiyonun karakter değiştirdiği nokta, matematiğin en ikonik kırılmalarından biridir. Parçalı fonksiyonlar ise kuralları bölgelere ayırır. Farklı aralıklarda farklı davranışlar sergiler ve gerçek hayattaki vergi dilimleri, kargo ücretleri ya da hız limitleri gibi durumları modelleyerek matematiğin karmaşıklığını yakalar. Bileşke fonksiyonlar iki fonksiyonu zincirler. Önce birini uygular, sonra çıktığı diğerine verirsiniz. Ve böylece A'dan B'ye, B'den C'ye ilerleyerek doğrudan A'dan C'ye ulaşan yeni bir kural elde edersiniz. Fonksiyonların birbirine bağlanarak daha karmaşık yapılar oluşturması, soyutlamanın gücünü gösterir. Tek değişkenli fonksiyonlar bir çizgi üzerinde yaşarken, iki değişkenli fonksiyonlarla birlikte matematik yeni bir boyuta geçer. f(x,y) artık bir yüzey oluşturur ve düzlemden gerçel sayılara yapılan eşleme üç boyutlu bir yapı ortaya çıkarır. Çok değişkenli fonksiyonların görsel hali, dalgalanan yüzeylerde kendini gösterir. Örneğin sinüsle kosinüsün birleşimi inişli çıkışlı bir manzara oluştururken, x kare eksi y kare gibi ifadeler bir yönde yükselen, diğer yönde alçalan eğer yüzeyleri meydana getirir. Ve bu yapılar optimizasyondan genel göreliliğe kadar pek çok alanda karşımıza çıkar. Çok değişkenli fonksiyonlarda türev almak istediğimizde hangi yönde değişimi ölçtüğümüz önem kazanır. Kısmi türev, bir değişken sabit tutulurken diğerine göre değişimin ölçülmesidir ve yüzey üzerinde oluşan eğrinin eğimi bize bu bilgiyi verir. Tüm kısmi türevler bir araya geldiğinde gradyan elde edilir. Gradyan, fonksiyonun en hızlı arttığı yönü gösterir ve her noktada en dik yokuşun yönünü belirleyen bir vektör oluşturur. Makine öğrenmesinde kullanılan gradient descent yöntemi tam olarak bu yönün tersine ilerleyerek en düşük değeri bulmayı hedefler. Vektör değerli fonksiyonlar ise çıktı olarak tek bir sayı yerine bir vektör üretir. Parametreye bağlı olarak uzayda hareket eden noktalar helisel eğriler oluşturabilir ve bu eğrinin her noktasındaki teğet vektör o andaki hız ve yön bilgisini verir. Hareketin matematiksel dili bu fonksiyonlarla ifade edilir. Bir fonksiyonu tanıdıktan sonra onu dönüştürmek mümkündür. Yukarı kaydırmak, yana taşımak, germek, yansıtmak ya da sıkıştırmak, grafiğin öngörülebilir biçimde değişmesini sağlar ve temel fonksiyonu bilmek, tüm ailesini anlamak anlamına gelir. Fonksiyonların simetrisi de önemli bir özelliktir. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetrik olup f(x) eşittir fx koşulunu sağlarken tek fonksiyonlar orijine göre simetriktir ve f(x) eşittir eksi fx özelliğini taşır. Bu simetriler birçok hesaplamayı kolaylaştırır. Limit kavramı bir noktaya sonsuz yaklaşmanın matematiğidir. Fonksiyon o noktada tanımlı olmasa bile yaklaşırken hangi değere yöneldiğini inceleriz. Ve soldan ve sağdan yaklaşım aynı değeri veriyorsa süreklilikten söz ederiz. Ani sıçramalar ve kopukluklar sürekliliğin bozulduğu yerleri gösterir. Türev ise değişimin anlık hızını verir. İki noktayı birleştiren sekant doğrusu noktalar birbirine yaklaştıkça teğet doğrusuna dönüşür. Ve bu teğetin eğimi fonksiyonun o andaki değişim hızını belirler. Bu fikir fizik yasalarından optimizasyona kadar pek çok alanda temel rol oynar. Doğrusaldan polinoma, trigonometrikten üstele, tek değişkenliden çok değişkenliğe kadar tüm bu yapılar matematiğin evrensel dili olan fonksiyonların farklı yüzleridir. Her biri farklı bir hikaye anlatır ama hepsi aynı temel fikirden doğar. Bir girdi al, bir kural uygula ve bir çıktı üret. Bu kadar basit, bu kadar derin.